Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bu kağıt rafya ipinden yazlık şapka çalışması yapacağız. Şapkanın şurasına şöyle bir süs olarak düğme ve bir halka yaptım, diktim. İsteyen direkt böyle kullanabilir. İsteyen de böyle kenarını katlayıp bu şekilde kullanabilir. Evet, yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle yazlık bir şapka yapacağız. İpim şöyle çile halinde kağıt ip olarak geçiyor. Çileler 40 gramlık. Onu yumak yapıyorum. Şöyle ipin şu şekilde şerit şeklinde kağıt ip olarak satılıyor. Tığ numaram da 2,5. Şimdi şapkamıza önce sihirli halka yaparak şöyle elimizde parmağımızın ortasında çeviriyorum, orta parmağımda. Daha sonra tığımı sokuyorum ve bu boşluğun içine 3 zincir çektim. Buradaki boşluğumuzun içine 14 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şu ipimi çekiyorum. Halkamı kapattım. İlk yaptığım zincirin tepesine aynı zamanda alttaki ipi de saklayalım. Birleştirmemi yaptım. 1 2 3 3 zincir çekiyorum ve her trabzanın tepesine çift olarak batıyorum. 14 tane trabzanımız, bu sırada 28 tane trabzan oluyor. Şu ipimizi hem saklayarak gidelim. Bütün trabzanların tepesine çift yapıyorum. Son trabzanımın tepesine de çift yapıyorum ve 28 tane ikili trabzanlarımız oluştu. Tekrar ilk trabzanın tepesinden birleştiriyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve her sıra, bundan sonraki her sıra önce çektiğim trabzanın dibine batarak çift olarak başlıyorum. Şimdi 3. sıradayız. Çiftimi yaptım. Yanındakine tek. Bir sonraki trabzanın tepesine çift. Bir sonrakine de tek. Bir çift bir tek olarak bu sıramızda böyle tamamlıyoruz. Yani 3. sırada önce çiftle başladık.
Daha sonra yanındakine tek yapıyoruz. Bir çift, diğer boşluğa tek. Bu şapkamızda şimdi 3. sırada bir tek bir çift yapıyoruz. Daha sonra 2 tek bir çift olarak devam edecek. Fakat bu artırmaları ipinizin kalınlığına göre, tığınıza göre isterseniz 7 sırada bitirin veya 6 sırada bitirin. Yani o ayarlamasını tam tepe kısmına kadar, başımızın tepe kısmına kadar olacak şekilde, şurada düğümüm geldi, yapacağız. Benim ipim çok kalın değil. Kalın görünüyor fakat ince, 2,5 numarayla örüyorum. Bu artırmalar hep her ipe göre değişiklik göstermekte. Onun için sıra artırmasını kendiniz ipinize göre yapabilirsiniz. Tek yaptım, çift, tek, çift ve bunda her sıra tek yaparak sıramız tamamlanıyor. Yani çiftle bitmeyecek. Şimdi başladığım noktaya birleşmesini yapıyorum. 3 zincir çektim. Yine çift olarak başlıyorum. Her sıra aynı şekilde başlayacağız. Dibine batarak çift başlayacağız. Ve şu anda 2 tek, 2 tek, bir çift sırasındayız. Çiftimi yaptım. Yanındakine bir trabzan ve diğer boşluğa da tekrar bir trabzan. Bir sonrakine çift. Bu sıramızda böyle tamamlayacağız. Sonunda da 2 tekle bitecek. Her sıra hangi sırayı yapıyorsak 5 tek bir çift sırasında çiftle başlayacağız. 5 tek yapacağız mesela, döneceğiz, geleceğiz, 5 tane tekle de biter sıramız. Bu şekilde ben size şöyle göstereyim. 14 tane trabzanla başladık. Daha sonra hepsine çift batarak 28'e ulaştık. Bir çiftle başladık, bir tek olarak devam ettik. 42 tane trabzanımız oldu. Şimdi 4. sıradayız. Çiftle başladık. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift olarak 56 trabzanımız. Bu şekilde hep artırmayla başlayarak 7 tek artırma ve 7 tek artırma, 7 tek olarak 126 tane trabzanım olana kadar devam edeceğiz. Bu 9 sırayı diyor. 10 ve 11. sıralar yine 126 tane trabzan olarak olacak. Fakat dediğim gibi ipiniz kalınsa mesela 5 tekte veya 6 tekte bırakabilirsiniz. Yani 112'de 112 trabzan yeterli olabilir size. 2,5 numarayla 126 trabzan olana kadar artırmamı devam ettireceğim. Bu şekilde 11. sırayı bitirene kadar yapalım. Devamında farklı bir işlem yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11 sıramızı tamamladık. 9 sıra artırma yaptık. 2 sırada hiç artırmadan gittik. Zaten şapkamız şöyle bir dönmeye başladı. Şimdi son birleştirmemizi yapıyoruz. Bu sırayı artık arkadan alarak gideceğiz. Şimdi hemen ilk çubuğun arkasından girdim. 1 2 zincir çektim. Tekrar yanındaki trabzanın arkasından giriyorum.
2. Bu sıramızda bu şekilde devam edeceğiz. Yani şurada bir çizgimiz meydana gelecek. Bütün trabzanlarımızı şöyle arkadan alarak 2 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bu sıramızı böyle tamamlayalım arkadaşlar. Bu sıramızı böyle arkadan alarak tamamladık. Son bir tanem kaldı. Onu da yaptım ve birleştirmemi yapıyorum. Bir üst sırada 3 zincirle yukarı çıktım ve bu sırada da bütün trabzanların tepesine tek yapıyorum. Zaten artık 9. sırada artırmamız bitmişti. Artık bütün trabzanların tepesine tek. Yani artırma eksiltme yapmadan bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bir sıra arkadan aldık. Bir sıra bütün trabzanların tepesine tek olarak yapıyoruz. Bir sonraki sırada yine arkadan alacağız. Burada yine bir çizgimiz oluşacak. Bu şekilde birkaç tane çizgi oluşana kadar devam ediyoruz. Bu arada da şapkamız şöyle yuvarlanmaya başlayacak. Evet, bir çizgi sırası, bir trabzan sırası, bir çizgi sırası, bir trabzan sırası şeklinde devam edelim. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane çubuk sırasını yaptım. Bu son sıramın birleştirmesi. Evet, şimdi birleştiriyorum. Ve artık şapkamızın şu boyu yeterlidir. Artık şu önündeki bant kısmına, yani terek kısmına geçiyoruz. Burada trabzanlarımızı yaparken çiftle başlıyorum yine. Bir tek, yanındakine çift. Bir tek, yanındakine çift. Burada bir artırma yapıyoruz. Yani bir tek bir çift olarak bütün sıramızı tamamlıyoruz. Bir tane tek, yanındakine çift. Bu sırada şöyle bir artırma yaparak bütün sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, sıranın başına geldiğimiz zaman tekrar birleştirmemi yapıyorum. 1 2 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi buraya 3 tane trabzan. Tığıma doluyorum. Bir geri geliyorum. Tekrar tığıma doladım. Hiç zincir yok. Şimdi şuraya batmıştık. Bir tane atlıyorum. Diğerine trabzan. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar tığıma doluyorum. Boş bıraktığımız deliğe geri geliyorum. İpimi alıyorum, uzatıyorum ve 2 de.
Tekrar tığıma doluyorum. Arada bir tane boşluk bırakıp diğer trabzanın tepesine 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Tığıma doluyorum. Arkada bıraktığımız bir tane boşluğun içine giriyorum. İpimi uzatıyorum. 1, 2 de çıkıyorum. Bir kere daha göstereyim. Arada şu bir taneyi boş bırakıp diğerine 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Şimdi bu boş bıraktığımız boşluğun içine giriyorum. 1, 2. Bakın şu şekilde. Bütün sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, birleştirme yerine geldik. Yine 3 tane trabzanımı yaptım. Tığıma doluyorum ve geri. Şimdi ilk yaptığımız yere geldik. Buranın tepesine şöyle bir birleştirdim. Tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu 3 tane trabzanın tepesine 3 tane yine trabzan yapıyorum. Ve ilk başlarken hemen ilk yaptığımızın dibine batıyorum. Uzatıyorum. Aralarda hiç zincir yok. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Tığıma doluyorum ve şu aradaki boşluğa geri gelip batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 1, 2 de çıkıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. 1, 2, 3 tane trabzan. 1, 'Bütün alttaki örneklerin üzerine tekrar yapıyoruz. Tığımı doladım. Şu aradaki boşluğa geri geliyorum. Uzatıyorum ve 1, 2. Bu şekilde arkadaşlar terek kısmını ne kadar istiyorsak, ne kadar kalınlığında istiyorsak, yani önündeki bant kısmını o kadar yapacağız, devam edeceğiz. Kaydırmaca yok. Hep 3 tane 3 tane yaparak bir geri gelip şu aradaki boşluklara batıyoruz. Şapkamıza bu şekilde devam ediyoruz. Yani artık bu son bitimiz zaten. Bundan yaklaşık bir 7-8 tane, hatta 9 tane, şu kalınlığı ne kadar olursa, ne kadar istiyorsak o kadar yapacağız. Evet arkadaşlar, şapkanın kenarına da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örneğinden yaptım. Ve bir sırada sık iğne gittim, şapkamızı bitirdik. Şöyle. Şimdi dileyen bunu böyle de kullanabilir. Ya da şu kısmını şöyle katlayıp bir tane düğme dikebilir. Veya herhangi bir süs. Böylece şapkamız bitmiş oldu arkadaşlar.